Batı dünyasında, özellikle Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam gibi dinlerde, Tanrı'nın tek ve mutlak bir varlık olduğu inancı yaygındır. Hristiyanlıkta, Tanrı'nın üçlü bir yapıya sahip olduğu, yani Baba, Oğul, İsa Mesih ve Kutsal Ruh'tan oluştuğu kabul edilir. Bu monoteist bakış açısı, Tanrı'nın evrenin yaratıcısı ve düzenleyicisi olarak merkezi bir rol oynamasına dayalıdır. Aynı şekilde, Yahudilikte Tanrı, Yahve olarak adlandırılır. Her şeyi yaratan ve her şeyin üzerinde mutlak bir güce sahip olan tek ilahi varlık olarak kabul edilir. İslam'da ise Allah, tek bir varlık olarak evreni yaratmış ve her şeyin kontrolünü elinde bulunduran yüce bir Tanrı'dır. Batı dinlerinde Tanrı'nın kişisel bir varlık olarak insanlarla etkileşime girmesi ve bireylerin onun iradesine uygun yaşamalarını sağlamaları önemlidir. Doğu dinlerinde ise Tanrı kavramı genellikle çok daha soyut ve doğa ile iç içe bir anlayışa sahiptir. Hinduizm'de, Tanrı çoklu formlarda ve isimlerde kendini gösterir. Brahma, Vishnu ve Shiva gibi tanrılar, farklı işlevleri yerine getiren, ancak temelde aynı ilahi enerjinin farklı tezahürleri olarak görülür. Budizm'de ise, Tanrı'nın doğrudan bir varlık olarak kabulü yerine, evrende her şeyin birbirine bağlı olduğuna dair bir anlayış hakimdir. Budist felsefesinde, Tanrı yerine insanın kendi içsel potansiyelini keşfetmesi, aydınlanmaya ulaşması daha önemlidir. Doğu dinlerinde Tanrı çoğunlukla bir bütünün parçası olarak, evrenin ve doğanın özünde var olan bir güç olarak algılanır. Panteizm, özellikle Doğu'da, Tanrı'nın doğa ile bir ve aynı olduğu anlayışını benimser. Taizm gibi Çin kökenli dinlerde Tanrı ya da evrensel güç, Tao olarak adlandırılır ve her şeyin kaynağı, tüm varlıkların özüdür. Taoizmdeki bu anlayışa göre, Tanrı, doğanın içinde gizli olan bir kuvvet olup, insanın bu güce uyum sağlaması gerekir. Diğer yandan, Sihizmde de Tanrı tek bir varlık olarak kabul edilmekle birlikte, onun özü her yerde ve her şeyde mevcuttur. Doğudaki Tanrı anlayışlarında, Batı'dan farklı olarak daha çok doğayla uyumlu bir varlık olarak Tanrı düşünülür. Tanrı insanın üzerinde değil, onunla birlikte olan bir güç olarak görülür. Bu da, Batı'daki monoteistik Tanrı anlayışından önemli bir felsefi ayrım yaratır. Batı dinlerinde, özellikle Hristiyanlık ve İslam'da kurtuluş, genellikle Tanrı'nın lütfu ve kişinin inancı yoluyla elde edilir. Hristiyanlıkta kurtuluş, İsa Mesih'in çarmıhta ölümü ve dirilişiyle sağlanmış, insanların günahlarından arınması ve sonsuz yaşamı kazanması mümkün kılınmıştır. Bu süreç, kişinin İsa'ya iman etmesi ve onun öğretilerine göre yaşamını düzenlemesiyle gerçekleşir. Hristiyanlıkta kurtuluş, Tanrı ile bireysel bir ilişki kurmak ve bu ilişkiyi sürdürmekle elde edilen bir hedeftir. İslam'da ise kurtuluş, Allah'a inanmak, onun emirlerine uymak ve iyi amellerde bulunmakla sağlanır. İslam'ın öğretilerine göre, kurtuluş, Allah'ın rahmeti ve affiyle mümkündür. Fakat kişi aynı zamanda imanını ve ibadetlerini yerine getirmelidir. Her iki dinde insanın manevi bir yolculuğa çıkmasını ve Tanrı ile doğru ilişkiler kurarak kurtuluşu elde etmesini vurgular. Doğu dinlerinde ise, kurtuluş anlayışı genellikle aydınlanma veya evrensel bir gerçeklik ile birleşme üzerine yoğunlaşır. Hinduizm'de kurtuluş, moksha olarak adlandırılır ve bu, reenkarnasyon döngüsünden, samsara, kurtulmak anlamına gelir. Hinduizm'de birey, kişinin karması, iyi ya da kötü eylemlerinin etkisi, doğrultusunda yeniden doğar. Moksha'ya ulaşmak için kişi, manevi pratiğini derinleştirir, bilgelik kazanır ve Tanrı ile bir olmayı hedefler. Bunun için yoga, meditasyon ve diğer manevi yollar kullanılır. Budizm'de ise aydınlanma, nirvana olarak bilinir ve bu, arzuların, acının ve dünyevi bağların sona ermesiyle elde edilir. Budist felsefeye göre, insanın doğasında var olan ıstıraplardan kurtulmak ve gerçek bilince ulaşmak için 8 katlı bir yol izlenir. Budizm'de, nirvanaya ulaşmak, doğanın ve evrenin gerçek doğasını kavrayarak içsel huzura erişmek anlamına gelir. Batı ve Doğu dinlerinin kurtuluş anlayışları arasındaki farklar, bireyin evrendeki yerini ve Tanrı ile ilişkisini nasıl anlamlandırdığına dayanır. Batı dinlerinde kurtuluş, genellikle dışsal bir güç, yani Tanrı tarafından verilen bir lütuf veya öğretiyle elde edilirken, Doğu dinlerinde kurtuluş, bireyin kendi içsel yolculuğuna ve aydınlanmasına dayanır. Batı'da Tanrı ile ilişki, doğrudan kurtuluşu sağlar. Doğuda ise insan, doğanın ve evrenin özüne ulaşarak aydınlanmayı ve özgürlüğü bulur. Bu iki farklı anlayış, her bir dinin felsefi ve manevi temellerini oluşturur. Batı dinlerinde ahiret inancı, genellikle cennet ve cehennem gibi ikili bir kavramla tanımlanır. Hristiyanlıkta,
insanların öldükten sonra ya Tanrı'nın huzurunda sonsuz bir mutluluğa, cennete ya da Tanrı'dan uzak, acı ve ıstırap içinde bir yaşam olan cehenneme gitmeleri gerektiğine inanılır. Cehennem, günahların bedeli olarak Tanrı'nın adaletini temsil ederken, cennet, Tanrı'nın merhameti ve ödülü olarak bir sonsuz huzur ve mutluluk vaat eder. Hristiyanlıkta, ahiret yaşamına geçiş, kişinin İsa Mesih'e inanması ve onun öğretilerine göre yaşamasıyla sağlanır. İslam'da da benzer bir ahiret inancı vardır. Cennet ve cehennem, Allah'ın iradesi ve kişinin dünya hayatındaki amelleri doğrultusunda belirlenir. İslam'da, ahiret yaşamı, insanların Allah'a iman etmeleri ve doğru bir yaşam sürmeleriyle şekillenir. Cennet, müminler için sonsuz bir ödülken, cehennem ise inkar edenler ve kötü amellerde bulunanlar için bir cezadır. Doğu dinlerinde ise ahiret anlayışı, batıdakilerden farklıdır. Çünkü bu inançlar genellikle reenkarnasyon veya döngüsel bir yaşam anlayışı üzerine kuruludur. Hinduizm'de, ölüm, bir son değil, reenkarnasyonun bir aşamasıdır. İnsanlar öldükten sonra ruhları, bir başka bedende yeniden doğar. Bu yeniden doğuş, kişinin geçmiş yaşamındaki eylemleri, yani karması tarafından belirlenir. Eğer kişi geçmiş yaşamlarında kötü karmalar biriktirmişse, yeni yaşamı daha zor ve acı verici olabilir. Ancak iyi karmalar biriktiren bir ruh daha yüksek bir varlık seviyesine veya daha mutlu bir hayata doğar. Nihai hedef, moksha adı verilen kurtuluşa ulaşmak, yani reenkarnasyon döngüsünden, samsara, kurtulmaktır. Budizm de benzer bir döngüsel yaşam anlayışını benimser. Budizm'de, ölüm bir son değil, yeniden doğuş sürecinin bir parçasıdır. Budist öğretilere göre, nirvana'ya ulaşarak, bu döngüyü sona erdirmek mümkündür. Nirvana, acıların ve dünyevi bağların sona erdiği, tüm arzuların ve bağlılıkların yok olduğu bir durumdur. Batı ve Doğu'nun ahiret inançları arasındaki farklar, yaşam ve ölümün nasıl algılandığına dair derin felsefi farklılıklar yaratır. Batı dinlerinde, ahiret genellikle bir sonrasına dair mutlak bir yargı ve ödül ceza anlayışı ile şekillenir. Cennet ve cehennem, kişinin yaşamındaki seçimlerine göre belirlenen son duraklardır. Öte yandan, Doğu dinlerinde ölüm bir son değil, bir evrimin parçasıdır. Reenkarnasyon döngüsü, insanın ruhunun sürekli bir gelişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini ima eder. Batıdaki ahiret anlayışı, daha fazla dışsal bir yargıya dayanırken, Doğuda ahiret, daha çok bireyin içsel yolculuğuna ve ruhsal evrim sürecine odaklanır. Bu da her iki kültürün insanlık, evren ve tanrı anlayışlarındaki temel farkları yansıtır. Batı felsefesinde, özellikle Hristiyanlık ve diğer monoteist dinlerde özgür irade, insanın moral sorumluluğu ve ahlaki seçimlerinin temelini oluşturur. Batı felsefesinde, insanlar kendi iradeleriyle doğru ya da yanlış seçimler yapabilme yeteneğine sahip olduklarına inanılır. Bu özgür irade anlayışı, bireylerin dünyadaki eylemlerinin sorumluluğunu taşımalarını ve bunlara göre sonuçlarla karşılaşmalarını gerektirir. Hristiyanlık ve İslam gibi Batı dinlerinde, Tanrı insanlara özgür irade vermiştir ve bu irade doğrultusunda yapılan seçimler, kişinin ahlaki değerlerini, dolayısıyla ahiretini belirler. İnsan, Tanrı'nın emirlerine uygun ya da uygun olmayan bir hayat seçebilir ve bu seçimlerin sonuçları, Tanrı'nın adaleti tarafından ya ödüllendirilecek ya da cezalandırılacaktır. Burada özgür irade, kişinin Tanrı'ya ve topluma karşı sorumluluğunu gösterir. Doğu felsefesinde ise karma yasası, insanların eylemlerinin sonuçlarının hem bu hayatta hem de gelecek yaşamda belirleyici olduğuna inanılır. Karma, eylem veya sebep anlamına gelir ve her eylemin, düşüncenin veya kelimenin bir karşılığı vardır. Hinduizm ve Budizm gibi Doğu dinlerinde, bir kişinin ruhu, geçmişteki eylemleriyle şekillenir ve bu eylemler, gelecekteki yaşamını etkiler. İyi eylemler, olumlu karmalar doğururken, kötü eylemler, olumsuz karmalar yaratır. Karma yasası, insanların kendi eylemlerinin ve seçimlerinin sorumluluğunu taşımasına yönelik bir öğretidir. Ancak bu sorumluluk yalnızca bir yaşamla sınırlı değildir. Yeniden doğuş, reenkarnasyon, inancı ile kişi, önceki yaşamlarının sonuçlarını yeni bir hayatta deneyimler. Bu döngüsel etki, bireylerin sürekli bir manevi gelişim sürecine girmelerini sağlar. Doğuda, karma yasası insanın özgür iradesiyle birleşir. Ancak burada özgür irade, sadece mevcut yaşamda değil, aynı zamanda geçmiş ve gelecek yaşamlarla bağlantılı bir süreç olarak kabul edilir. Batıdaki özgür irade ve doğudaki karma yasası arasındaki ilişki, insanın eylemleri üzerindeki sorumluluk ve bu eylemlerin sonuçları üzerine benzer bir temele dayanır.
Her iki anlayış da insanların seçimlerinin sonuçlarıyla yüzleşmelerini öngörür. Ancak Batı'da özgür irade, genellikle tek bir yaşamla sınırlı iken, Doğu'da karma yasası döngüsel bir yapıya sahiptir ve bir kişinin eylemleri, çoklu yaşamlar boyunca süren bir etki yaratır. Batı'daki özgür irade anlayışı, insanın ahlaki seçimlerindeki sorumluluğu tek bir yaşam üzerinden değerlendirirken, Doğu'daki karma yasası, insanın sorumluluğunu hem bireysel hem de toplumsal bir düzeyde daha geniş bir perspektifte ele alır. Bu farklar, her iki felsefi gelenekte birey ve toplum arasındaki ilişkiyi ve evrenle olan bağları farklı şekillerde anlamaya yol açar. Batı dinlerinde, özellikle Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam'da iyi ve kötü kavramları, Tanrı'nın iradesine ve insanın moral sorumluluğuna dayanır. Hristiyanlıkta, iyi ve kötü arasındaki fark, Tanrı'nın emirlerine ve İsa Mesih'in öğretilerine dayalı olarak şekillenir. İyi, Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamak, sevgi, merhamet ve doğruluk gibi erdemleri geliştirmekle tanımlanırken, kötü, Tanrı'nın yasalarına karşı gelmek, günah işlemek ve başkalarına zarar vermek olarak kabul edilir. Yahudilikte de Tanrı'nın buyruklarına uymak iyi, uymamak ise kötü olarak değerlendirilir. İslam'da ise iyi, Allah'a inanmak ve O'nun emirlerine uymak, kötülük ise Allah'ın buyruklarına karşı gelmek olarak tanımlanır. İslam'da, kişinin amelleri, hem dünyada hem de ahirette sonuç doğurur. Bir kişinin iyilik yapması, Allah'ın rızasını kazanmasına ve cennete gitmesine yol açarken, kötülükler cehennemle sonuçlanır. Batı dinlerinde iyi ve kötü arasındaki farklar, genellikle Tanrı'nın emirlerine ve bireysel sorumluluğa dayanır. Doğu dinlerinde ise iyi ve kötü anlayışı daha çok bireyin içsel gelişimi ve evrensel düzenle bağlantılıdır. Hinduizm'de iyi ve kötü, kişinin karmasına, yani yaptığı eylemlerinin sonuçlarına göre şekillenir. İyi eylemler, olumlu karma biriktirirken, kötü eylemler, olumsuz karma yaratır. Karma yasası, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde insanların seçimlerinin sonuçlarını belirler. Ancak burada önemli olan, bireyin kendi içsel yolculuğunda kendini anlaması ve evrensel gerçeğe ulaşmasıdır. Hinduizm'de iyi, evrenle uyumlu bir şekilde yaşamak ve bireysel ruhsal gelişim yolunda ilerlemek olarak tanımlanır. Budizm'de de benzer bir etik anlayış hakimdir. Budizm'de iyi ve kötü, bireyin ıstıraba, dukkha, neden olan arzulardan ve bağlılıklardan kurtulma süreciyle ilişkilidir. İyi eylemler, kişinin arzu ve bağlılıklardan arınmasına yardımcı olurken, kötü eylemler bu bağlılıkları pekiştirir ve bireyi yeniden doğuş döngüsüne, samsara, hapseder. Budist etik, doğru düşünme, doğru konuşma ve doğru davranma gibi öğretilerle bireyin ahlaki sorumluluğuna odaklanır. Batı ve Doğu dinlerinin iyi ve kötü anlayışları arasındaki farklar, daha çok ahlaki değerlerin kaynağı ve bu değerlerin nasıl işlediğine dair farklı bakış açıları sunar. Batı dinlerinde, iyi ve kötü çoğunlukla Tanrı'nın yasaları ve insanın ahlaki sorumluluğu ile belirlenir. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik, insanları Tanrı'ya uygun bir yaşam sürmeye teşvik eder ve bu yaşamı sürdürürken iyi ve kötü arasındaki sınırlar oldukça nettir. Öte yandan, Doğu dinlerinde, iyi ve kötü, daha çok bireyin içsel yolculuğu, evrenle uyumu ve karmanın etkisiyle ilişkilidir. Doğu'nun etik anlayışı, sadece dışsal davranışları değil, aynı zamanda bireyin içsel niyet ve arzularını da kapsar. Hem Batı hem de Doğu dinlerinde iyi ve kötü, kişisel gelişim, sorumluluk ve toplumla ilişkili olarak şekillenir. Ancak Batı'da bu değerler daha çok Tanrı ve ahlaki yasalara dayanırken, Doğu'da evrensel bir uyum ve içsel arınma süreciyle daha esnek bir biçimde ele alınır. Batı'daki dua ve ibadetler, genellikle Tanrı ile kişisel bir ilişki kurmayı amaçlayan, dua eden kişinin içsel dünyasında Tanrı'nın egemenliğini kabul etme ve Tanrı'ya yönelme temeline dayanır. Hristiyanlıkta dua, Tanrı ile bireysel bir iletişim biçimidir. İnsanlar, Tanrı'dan yardım istemek, şükretmek ya da günahlarından arınmak için dua ederler. Bu bağlamda, dua, bir dileğin ya da ihtiyacın Tanrı'ya iletilmesi olarak anlaşılır ve Tanrı'dan bir yanıt beklenir. İslam'da dua, Allah ile doğrudan bir ilişki kurmak için yapılır ve ibadet, kişinin Tanrı'ya olan teslimiyetinin bir ifadesi olarak görülür. İbadet ve dua, kişinin ruhsal olarak arınmasını, ahlaki yönden olgunlaşmasını ve ahiretteki kurtuluşunu amaçlar. Hristiyanlık ve İslam'daki dua pratiklerinde, Tanrı'ya yönelmek ve O'na yaklaşmak esas alınır. Batı'da dua, Tanrı'yla bir iletişim kurma, bir tür dua etme eylemi ve her türlü maddi ya da manevi talebin dile getirilmesi olarak şekillenir. Doğudaki manevi pratikler ise, bireyin içsel farkındalığını geliştirme,
bedensel ve zihinsel dengeyi sağlama amacına yönelik uygulamalardır. Hinduizm, Budizm ve Taizm gibi Doğu inanç sistemlerinde meditasyon ve yoga, bireyin içsel huzurunu bulmasını, ruhsal arınmasını ve evrensel bir bilinçle birleşmesini sağlayan yollar olarak kabul edilir. Hinduizm'de yoga, bedenin, zihnin ve ruhun birliğini sağlamak amacıyla yapılan bir manevi pratiktir. Yoga, fizikseldir ancak derin bir meditasyon ile birleşerek zihni ve ruhu arındırmayı amaçlar. Aynı şekilde, meditasyon, zihnin sakinleşmesi, düşüncelerin geçici doğasının farkına varılması ve kişinin içsel benliğiyle birleşmesi için kullanılır. Budizm'de meditasyon, zihnin ıstıraplardan arındırılması, duygusal ve düşünsel bağların çözümlenmesi ve nihayetinde aydınlanmaya, nirvana, ulaşmak amacıyla yapılan bir uygulamadır. Taoizm'de ise meditasyon, evrensel Tao ile uyum içinde olmayı amaçlar. Bu pratik, kişinin doğayla, çevresiyle ve içsel evreniyle derin bir bütünlük kurmasını hedefler. Batı ve Doğu'daki manevi pratiklerin felsefi temelleri, birey ve Tanrı arasındaki ilişkiyi ele alışı ile farklılık gösterir. Batı'da dua, bireyin Tanrı ile dışsal bir ilişki kurması, dileklerini ya da teşekkürlerini Tanrı'ya iletmesi, Tanrı'nın iradesine teslim olması olarak kabul edilir. Dua, genellikle belirli bir amaca yönelik bir araçtır. Doğudaki meditasyon ve yoga ise daha çok bireyin içsel huzurunu ve evrensel bilinçle birleşmesini hedefler. Burada Tanrı ya da bir yaratıcı ile doğrudan bir iletişim kurma yerine, bireyin kendisini içsel olarak keşfetmesi, evrensel gerçeklikle bir olma çabası ön plandadır. Doğudaki manevi uygulamalar, bireyi hem fiziksel hem de zihinsel bir dengeye ulaştırmak için tasarlanırken, Batı'daki dua daha çok ruhsal bir yönelimi, Tanrı'ya yakınlaşmayı amaçlar. Batı'da manevi pratikler, bireysel talepler ve ihtiyaçlar üzerine yoğunlaşırken, Doğu'da kişisel gelişim ve içsel barış, bir bütünlük içinde doğan bir anlayışla şekillenir. Batı'daki dini sosyoloji, bireysel özgürlük ve kişisel haklar üzerinde yoğunlaşır. Hristiyanlık, özellikle Protestanlık, Batı toplumlarının bireysel özgürlüğe verdikleri önemin temelini atmıştır. Hristiyanlıkta, birey Tanrı ile doğrudan bir ilişki kurma yeteneğine sahip olduğuna inanılır. Her birey, Tanrı'nın iradesini kişisel olarak kabul eder ve kendi inançları doğrultusunda yaşamını şekillendirir. Bu bağlamda, Batı toplumlarında bireysel haklar ve özgürlükler, dini inançlardan bağımsız bir şekilde korunmuş ve bireysel sorumluluk ön plana çıkmıştır. Hristiyanlıkta bireysel kurtuluş ve Tanrı ile olan kişisel ilişki, toplumdan bağımsız bir şekilde ele alınır. Ayrıca, modern Batı toplumlarında laikleşme ile birlikte dinin toplumsal hayattaki rolü azalmış ve bireysel özgürlük, yaşam seçimleri ve inanç özgürlüğü daha da ön plana çıkmıştır. Bu, Batı'nın dini sosyolojisinde bireysel özgürlükçü bir anlayışın gelişmesine yol açmıştır. Doğu'da ise dini sosyoloji, genellikle toplumculuk ve kolektif bilinç üzerine yoğunlaşır. Hinduizm, Budizm, Taizm ve diğer Doğu inanç sistemleri, bireyi toplumsal ve evrensel bir bütünün parçası olarak görür. Hinduizm'de, birey, toplumun ve evrenin bir parçası olarak, kendi ruhsal gelişimini sadece bireysel olarak değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklar ve evrensel düzen içinde gerçekleştirmelidir. Doğuda birey, evrensel düzenle uyum içinde yaşamalı ve toplumla olan ilişkilerini bu dengeyi gözeterek kurmalıdır. Budizm'de bireyin, toplumsal fayda ve iyilik adına kişisel arzularını bir kenara bırakması gerektiğini vurgular. Budist öğretilere göre, birey, toplumdan izole bir şekilde aydınlanmaya ulaşamaz. Toplumsal sorumluluk, bireyin maneviyatında önemli bir rol oynar. Doğudaki dini anlayışlarda bireyin topluma hizmet etmesi, ahlaki ve manevi bir görev olarak kabul edilir. Bu, toplumsal yapıyı ve kolektif bilinç anlayışını pekiştirir. Kolektif bilinç, toplumun bireye olan etkisi ve bireyin topluma karşı sorumluluğu üzerine kurulur. Batı ve Doğu'nun dini sosyolojisi arasındaki fark, birey ile toplum arasındaki ilişkiyi nasıl ele aldıklarında belirginleşir. Batı'da, birey ve toplum arasındaki denge, genellikle bireysel özgürlüğün ve hakların savunulmasıyla sağlanır. Birey, kendi inanç ve değerleri doğrultusunda özgür bir şekilde yaşamını şekillendirirken, toplumun bu özgürlükleri sınırlaması nadir görülür. Diğer taraftan, Doğudaki dini sosyoloji, bireyin toplumsal sorumluluklarını ve evrensel düzenle uyumunu ön planda tutar. Birey, toplumun bir parçası olarak varlığını sürdürür ve toplumsal faydayı kişisel kurtuluştan önce tutar. Doğudaki din anlayışlarında, bireysel özgürlük genellikle toplumsal sorumluluk ve evrensel düzen ile dengelenir. Bu iki farklı yaklaşım, Batı ve Doğu'nun kültürel değerlerindeki
bireysellik ile kolektivizm arasındaki derin ayrımları yansıtır. Batı dinlerinde, özellikle Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam'da, varlık anlayışı, genellikle Tanrı'nın yarattığı, belirlediği ve yönettiği bir evren üzerinden şekillenir. Batı metafiziği, genellikle dualist bir bakış açısına dayanır. Varlık ile yokluk, madde ile ruh, iyilik ile kötülük arasındaki keskin ayrımlar belirgindir. Hristiyanlıkta, Tanrı, tüm varlıkların yaratıcısıdır ve evren Tanrı'nın iradesiyle var olur. Tanrı, mutlak varlık olarak kabul edilir ve evrendeki tüm diğer varlıklar, onun yarattığı varlıklardır. İslam'da da benzer bir anlayış vardır. Allah, her şeyin yaratıcısı ve mutlak kudret sahibidir. Batıdaki varlık anlayışında, varlık her zaman bir yaratan tarafından meydana getirilmiş ve düzenlenmiştir. Ayrıca, Batı metafiziğinde varlık genellikle bir amaca yönelir. Yani, evren bir yaratıcı tarafından belirli bir düzenle var olmuştur ve bu düzen içinde insanın yeri belirlenmiştir. Hristiyanlık ve İslam'daki ahlaki değerler, bu evrensel düzenin bozulmaması için bireyi yönlendiren kuralları içerir. Batıdaki varlık anlayışı, Tanrı'nın her şeyin üzerinde olan egemenliğini ve düzenini kabul eder. Doğu dinlerinde ise, varlık anlayışı daha çok döngüsel ve birbiriyle bağlantılı bir evren görüşüne dayanır. Hinduizm, Budizm ve Taizm gibi inanç sistemlerinde, varlık ve hiçlik arasındaki sınırlar daha flu ve birbirine bağlıdır. Hinduizm'de, evrenin varlığı, Brahman, evrensel ruh ile özdeştir ve her şey bu tekli evrensel gerçeğin bir yansımasıdır. Varlık, Brahman'ın bir oyunudur. Lila ve yaşamlar, ölüm ve yeniden doğuş, reenkarnasyon döngüsünde devam eder. Hinduizmin varlık anlayışı, bir tür varlık yoğunluk döngüsüdür. Bu döngüde, her şey aslında bir bütünün parçasıdır ve bireysel varlık, evrensel bir gerçeklik içinde kaybolur. Budizm'de ise varlık, geçici ve değişken bir olgudur. Dünyadaki her şeyin doğası, dukkha, ıstırap ve anicca, geçicilik, kavramlarıyla tanımlanır. Budizm'de, varlık bir illüzyondur. Varlıklar ve kimlikler arasındaki ayrım, gerçek değildir. Nihai hedef, bu illüzyonlardan kurtulmak ve nirvanaya, aydınlanmaya, ulaşmaktır. Taizm'de benzer şekilde evrenin özünün birliğini savunur ve Tao, yol, kavramı, varlıkların doğal akışına uyum sağlamayı öğütler. Doğu dinlerinde, varlık ve hiçlik arasındaki sınır oldukça belirsizdir ve bu belirsizlik, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğuna, evrenin döngüsel yapısına ve varlıkların sürekli bir değişim içinde olduğuna işaret eder. Batı ve Doğu'nun varlık anlayışları arasındaki farklar, metafiziksel bakış açılarıyla belirginleşir. Batı'da varlık, genellikle bir yaratıcıya ve mutlak bir düzene bağlıdır. Varlık ve yokluk arasındaki farklar belirgindir ve her şeyin bir amacı vardır. Batı felsefesinde, varlık bir yaratıcı tarafından belirlenmiş bir düzene göre işler ve bu düzeni bozan unsurlar, ahlaki veya ontolojik olarak olumsuz kabul edilir. Doğuda ise varlık anlayışı daha esnek ve döngüseldir. Varlıklar bir bütünün parçalarıdır ve evrenin özü, sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedir. Doğu metafiziği, varlık ile hiçlik arasındaki sınırları daha belirsiz görür ve her şeyin geçici olduğunu kabul eder. Batıda varlık, çoğunlukla dışsal bir yaratanın varlığına dayandırılırken, Doğuda varlık daha çok evrensel bir bütünlük ve içsel denge anlayışıyla bağlantılıdır. Bu iki bakış açısı, Batı ve Doğu'nun evreni, insanı ve varlığı nasıl algıladıkları arasındaki temel felsefi farkları yansıtır. Batıdaki doğa anlayışı, genellikle Tanrı'nın yarattığı bir evrenin parçası olarak ele alınır ve bu perspektif, doğayı genellikle insanın hizmetine sunulmuş bir kaynak olarak görür. Hristiyanlıkta, Tanrı dünyanın yaratıcısıdır ve insan, Tanrı'nın yarattığı bu evrende en önemli varlık olarak kabul edilir. Batı metafizik anlayışına göre, doğa insanın egemenliğine verilmiş ve doğa, insanların ihtiyacını karşılamak için var olmuştur. Bu görüş, Rönesans ve Endüstri Devrimiyle güçlenmiş ve insanın doğa üzerindeki hakimiyeti, bilimsel keşiflerle pekiştirilmiştir. Batı'da doğa, genellikle bir hedefe yönelik olarak kullanılması gereken, sömürülmesi ve yönetilmesi gereken bir varlık olarak kabul edilir. Bu anlayış, doğayı dışsal, mekanik ve kaynak olarak görür. Hristiyanlıkta ise, Tanrı'nın yarattığı doğa bir lütuf olarak kabul edilse de, insanın Tanrı'ya karşı sorumluluğu ve doğa üzerindeki egemenliği, Batı'nın doğa anlayışını şekillendiren temel öğelerdir. Doğuda ise doğa, insanların bir parçası olduğu, evrensel düzenin ve uyumun önemli bir parçası olarak görülür. Hinduizm, Budizm, Taizm ve Şintoizm gibi inanç sistemlerinde doğa,
yaşamın kaynağı ve evrensel düzenin bir yansıması olarak kabul edilir. Hinduizm'de, doğa tanrıların yansıması ve evrensel bir enerjinin, Brahman'ın tezahürü olarak kabul edilir. İnsan, doğa ile iç içe bir varlıktır ve doğa ile uyum içinde yaşamak, kişinin ruhsal gelişimi için kritik öneme sahiptir. Budizm'de doğa, değişkenlik ve geçicilik içinde var olan bir olgudur. Doğadaki her şey, hayatın döngüselliğini ve geçici doğasını simgeler. Budistler, doğayı insanın varlık yolculuğunun bir parçası olarak kabul ederler ve doğaya zarar vermek, doğanın dengesini bozmak, bireyin aydınlanma yolundaki gelişimini engeller. Taizm ise doğa ile uyum içinde yaşamanın önemini vurgular. Taoist öğretilere göre, doğa, insanın yaşamında takip etmesi gereken doğal bir yol sunar. İnsan, doğa ile uyum içinde yaşamayı öğrenmeli ve bu uyum, huzurun ve içsel dengeyi bulmanın yoludur. Batı ve Doğu'nun doğaya bakış açıları arasındaki temel fark, doğanın insanla olan ilişkisinin nasıl algılandığıdır. Batı'da doğa, bir yaratıcının kontrolünde ve insanın egemenliğine sunulmuş bir kaynaktır. Bu yaklaşım, doğayı genellikle dışsal ve işlenmesi gereken bir varlık olarak görür. Batı'da doğanın korunması, daha çok insanın çıkarlarını göz önünde bulundurarak yapılır. İnsan, doğayı yönetmeli ve kullanmalıdır. Oysa Doğu'da doğa, evrensel bir düzenin ve dengeyi sağlayan bir unsur olarak kabul edilir. İnsan, doğa ile uyum içinde var olur. Doğa, bir kaynağının ötesinde, insanın ruhsal gelişimi ve içsel huzuru için bir rehberdir. Doğadaki her şey birbirine bağlıdır ve doğayla uyumlu bir yaşam sürmek, kişinin ahlaki ve manevi sorumluluğudur. Batı'nın doğa görüşü, daha çok bilimsel ve utilitarist bir bakış açısına dayanırken, Doğu'nun doğa görüşü daha çok doğanın spiritüel ve dengeli bir parçası olma anlayışına dayanır. Bu fark, Batı ve Doğu'nun doğa ile olan ilişkisini ve doğa anlayışlarının toplumsal ve kültürel değerler üzerindeki etkilerini yansıtır. Batı'daki zaman anlayışı, genellikle lineer bir yapı üzerinde şekillenir. Hristiyanlık ve diğer Batı dinleri, zamanın başlangıcı ve sonu olan bir süreç olarak kabul edilir. Bu anlayışa göre, evren bir yaratılışla başlar, belirli bir yön ve amaca doğru ilerler ve sonunda Tanrı'nın krallığına kavuşarak sona erer. Bu süreç, tarihsel olaylar, insanlık tarihi ve bireysel yaşamda da bir başlangıç ve bitişin olduğuna inanılır. Hristiyanlık, zamanın Tanrı tarafından yaratıldığını ve her şeyin bir amacı doğrultusunda ilerlediğini savunur. Zaman, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasında belirli bir akış içinde ilerler ve her bir an, bir diğerine bağlı olarak geçer. Bu perspektif, Batı felsefesinin de temelini oluşturur. Zaman, bir düzene ve ilerlemeye sahip olan, belirli bir hedefe yönelen bir olgudur. Endüstri devrimi ve modern Batı düşüncesiyle birlikte, zaman daha çok bir kaynak olarak görülmüş, verimlilik ve üretkenlik açısından yönetilmesi gereken bir kavram haline gelmiştir. Batı'daki lineer zaman anlayışı, sürekli bir ilerlemeyi ve gelişimi vurgular, insanlığın sürekli olarak daha iyi bir geleceğe doğru gittiğine dair bir inanç taşır. Doğudaki zaman anlayışı ise genellikle döngüseldir ve bir varoluş sürecinin sonlu değil, sürekli bir yeniden doğuşun parçası olduğuna inanılır. Hinduizm, Budizm ve Taizm gibi Doğu dinlerinde zaman, bir başlangıç ve sonu olmayan bir döngüdür. Hinduizm'de, zaman, yugas, çağlar, adı verilen döngülerle açıklanır. Her çağ, bir varlık döngüsünün başlangıcı ve sonudur. Fakat bu döngüler hiç bitmez ve sürekli olarak tekrar eder. Reenkarnasyon inancı, bireysel varlığın zamanla döngüsel bir biçimde yeniden doğmasını ve evrimleşmesini sağlar. Bu perspektifte, ölüm, son değil, bir geçiştir ve ruhun evrimsel yolculuğu, zamandan bağımsız olarak devam eder. Budizm de benzer şekilde zamanın geçici ve döngüsel doğasına vurgu yapar. Budistler, zamanın illüzyon olduğu ve insanların zamanla bağlılıklarını aşmaları gerektiği anlayışını benimser. Zamanın sonlu olduğu ve her şeyin geçici olduğu kabul edilir. Fakat bu geçicilik, varlıkların sürekli bir dönüşüm ve değişim içinde olduğunu gösterir. Taizm de zamanın doğal bir akışa ve döngüsel bir yapıya sahip olduğunu savunur. Taoist öğretiler, doğanın ve evrenin ritmiyle uyum içinde yaşamayı öğütler. Bu döngüsel zaman anlayışı, insanın doğayla uyum içinde var olması gerektiğini ve her şeyin zamanla ve evrenin akışına göre şekillendiğini kabul eder. Batı ve Doğu'nun zaman anlayışları arasındaki fark, zamanın doğasına dair temel bir farklılık yaratır. Batı'da zaman, bir doğrusal süreç olarak görülür ve her şey belirli bir başlangıçtan sonuca doğru ilerler. Zaman, amacına ulaşmak için bir ilerleme süreci olarak kabul edilir ve bu ilerleme,
hem bireysel yaşamda hem de toplumsal olarak bir gelişim fikriyle ilişkilidir. Bu anlayış, Batı felsefesinin temelini oluşturmuş ve zamanın kaybolmaması gereken, sürekli olarak değer kazanması gereken bir kaynak olduğu anlayışını yerleştirmiştir. Doğuda ise zaman döngüseldir ve her şeyin bir tekrar, yeniden doğuş ve dönüşüm sürecinde olduğu kabul edilir. Doğuda zaman, bir lineer çizgi gibi ilerlemez. Aksine, tüm varlıkların sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde olduğu bir süreçtir. Bu döngüsel zaman anlayışı, bireyin evrimsel yolculuğunda her anın, yaşamın ve ölümün birbiriyle iç içe geçmiş bir bütün olarak anlaşılmasını sağlar. Batıdaki lineer zaman anlayışı, bir sona ulaşmaya yönelikken, doğudaki döngüsel zaman anlayışı, sürekliliği, yeniden doğuşu ve evrimi vurgular. Bu iki bakış açısı, Batı ve Doğu'nun zaman, yaşam ve sonsuzluk anlayışlarındaki temel felsefi farkları yansıtır.